güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yine klasik bir Türk tatlısıyla karşınızdayım. Helva yapıyoruz. Un helvası yapıyoruz. İrmik helvası tarifimi çok beğendiğinizi yazdınız. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Denemişsiniz, çok beğenmişsiniz. Ve un helvası tarifi istemişsiniz. Hemen ben de yapalım dedim. Onun için mutfağa girdim. Hadi başlayalım. Un helvamızı kavuralım. Helvamızın önce şerbetiyle başlayalım. 1 bardak şeker, 1 bardak süt kullanıyorum. 4 kişilik bir tarif yapıyoruz. Hangi bardağı kullanacaksanız unda da, şekerde de, sütte de aynı bardağı kullanın ölçü olarak. Ben süt kullanıyorum. İsterseniz su kullanabilirsiniz. 2 bardaktan yapacaksanız, daha fazla yapacaksanız 1 bardak süt, 1 bardak su yaparsanız çok daha lezzetli olur. Sütümü tencereye koyuyorum. Üzerine de 1 bardak toz şekeri ekliyorum. Hatta benim gibi birazcık daha şekersiz seviyorsanız 2 parmak daha az koyabilirsiniz. Burada önemli olan şekerin sütün içerisinde erimesi. Şerbet dediğimiz bu. Kaynatmak zorunda değilsiniz. Zaten kaynatmayacağız. Sadece şekerin erimesini bekliyoruz. Böyle ocakta kısık ateşte hafif şeker eriyene kadar bekleyebilirsiniz helva kavrulurken veyahut da dışarıda da karıştıra da eritebilirsiniz. Dediğim gibi kaynamayacak, şerbet böyle kendini çekmeyecek. Sadece şekerli süt diyelim. Şimdi tenceremize 125 gram tereyağı alıyoruz. Ben tereyağlı yapmayı seviyorum çünkü daha güzel kokuyor, lezzeti daha güzel oluyor. Margarinle de yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Şöyle güzelce tereyağımı eritiyorum. Ve üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 1 bardak un koyuyorum. Dediğim gibi hangi ölçüyü kullanıyorsanız o ölçüyle devam ediyorsunuz. Şimdi helvanın püf noktası nedir? Güzel karıştırarak kavurmak. Hiç başından ayrılmadan orta ateşte sürekli kavuruyoruz. Ben bunu yaparken dua etmeyi de çok seviyorum. Böyle daha güzel olduğuna inanıyorum. Siz de dualarınızla helvanızı yapabilirsiniz. Çok güzel kavruldu. Unun kokusu iyice çıktı. Görüyorsunuz böyle sütlü kahve, karamel böyle rengi gibi. Hani böyle sütlü şekerler olur ya, onun rengi gibi. Şimdi şerbetini koyacağız ama bu aşamada ocağın altını kapatıyoruz. Ve bu işlemi uzaktan yapıyoruz. Çünkü şimdi bu aşamada anormal bir buhar çıkacak. Aman buhar yanığına dikkat edin. O yüzden böyle uzaktan yavaş şerbeti koyun. Çünkü kendi sıcaklığıyla böyle acayip bir şekilde buhar çıkıyor. Şöyle bu aşamada da karıştırmaya devam ediyorum topaklanmasın. Görüyorsunuz buharı. Ocağın altını bu aşamada artık hiç açmıyoruz. Kendi sıcaklığı yeterli. Şerbeti de koyduktan sonra sürekli karıştırıyorum dediğim gibi topaklanmasın. Zaten yavaş o şerbeti kavrulmuş un içine çekecek. Topaksız olması önemli. Hiç topak kalmamalı. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şerbetini iyice çekti. Bu aşamadan sonra pilav demlendirir gibi birazcık kendi kendine demlenmesini bekleyeceğiz. Şöyle güzelce karıştıralım, hiç topak kalmasın. Ve artık kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Helva güzelce çekti. Ben dondurma kaşığıyla böyle güzel toplar yaptım. Üzerine de biraz böyle Antep fıstığı tozu serpiyorum. İsterseniz Hindistan cevizi, isterseniz tarçın da çok güzel olur. Veya kaşıkla böyle klasik un helvası şekli de verebilirsiniz. Ya da silikon kalıplardan böyle değişik şekillerde de çıkartabilirsiniz. Keyif sizin, artık yemeğe hazır. İşte güzel un helvamız hazır, mis gibi kokuyor. Ben komşularımla paylaşmak için hemen gideyim. Siz de hemen deneyin, kendi komşularınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.